kurşunun o şartlar altında münasip bir şekilde çıkarılmış olması şaşırtıcı. Hatice Sultan sağ olsun. Oldukça cesur ve soğukkanlı davrandı. Sizi gerçekten tebrik etmek lazım. Siz de artık istirahat edebilirsiniz. Geçmiş olsun. Eyvallah. Sana bir şey olmasından çok korktum. Ben de çok korktum Hatice. Çok endişelendim sana bir şey olacak diye. Kemalettin. Ben orada... Geçmiş olsun paşam. Fehime Sultan'a ve saraya telgraf çekip durumunuzun iyi olduğunu bildirdim. Sağ ol. Kemalettin paşam, karımın hayatını kurtardınız. Allah sizden razı olsun. Karınızın hayatını ben değil, siz kurtardınız Vasfi Paşa. Eğer vaktinde yetişmeseydiniz, o Pedro alçağı beni de Hatice Sultan'ı da öldürecekti. Burada olduğunuzu bilmiyorduk. Neden söylemediniz? Gizliydi vazife. Siz buradaki vaziyetle alakalı rapor verince, o Duyun çetesini yakalamak için vazifelendirildim. Anladım paşam. Çetenin yaraladığınız 2 adamını yakaladık. Diğerlerinin adlarını da verecekler. Vazifenizde muvaffak oldunuz. Sultanım, Kemalettin Paşa'nın yarası iyileşene kadar evimizde misafir edelim kendisini. Münasip midir? Elbette. Buradan birlikte çıkar eve gideriz. Yok hiç lüzum yok böyle bir şey, hayır. Israr ediyorum paşam. Sultanım size en iyi şekilde bakılmasını sağlayacaktır. Elbette. Bizzat ilgilenirim paşamızla. Gel. Buyurun sultanım. Hünkârım. Canınızı sıkan bir şey mi var? Hünkârım. Abimin cezasını bana da mı yüklüyorsunuz? Böyle adaletsiz bir hüküm verme gafletinden Allah'a sığınırım. Yakalanması için tertip yapıp abinizi teslim eden siz değil miydiniz? Sen gerçek bir Çerkes kadınısın. Çerkesler asil, güçlü, adaletli ve dürüst olurlar. O halde neden haremin idaresini benden alıp da Seniha Sultan'a verdiniz? Çünkü bilirim ki benim dirayetli güzel sultanım her ne kadar başı dik, güçlü durmaya çalışsa da bütün hatun kişiler gibi içinde küçük bir kız çocuğu vardır. Merhametli, ailesine, abisine karşı sevgi dolu küçük bir kız çocuğu. Kederinizi yaşayıp yasınızı tutarken bir de harem işleriyle alakadar olmayınızı istedim. Bu sebeple Seniha Sultan'a müsaade verdim. Sizin yükünüzü hafifletmek için. Canparem hünkârım. Beni benden âlâ biliyorsunuz. Şefkatiniz, merhametiniz, kudretiniz öyle büyük ki. Ben size sitem etmeyi düşünmekten bile müteessirim. Lakin Seniha Sultan'ın niyetinin de sizin kadar halis olduğundan da şüpheliyim. Seniham, vallahi tavuk harika olmuş. Bu da ne talihli bir tavukmuş yahu. Benim gibi bir sadrazamın midesine giriyor. Ay alemsin vallahi Mahmut. Sebahattin, sen de çok talihli oğlansın ha. Bir düşünsene.
Baban sadrazam. Annen haremi idare ediyor. Daha ne? Sen söyle bakalım. Sende şöyle güzel havadisler var mı yok mu? Var. Aa, Neymiş o oğlum? Merak ettim bak şimdi. Evlenmeyi arzu ettiğim bir kız var. Sabahattin. Bu ne güzel bir havadis böyle. evladım peki bu kızın ailesi kimmiş yani? Varlıklı bir aile miymiş biliyor musun? Yani bu aile gücümüze güç, servetimize servet katabilecek bir sülale mi? Mahmut bir dur Allah aşkına. Şart mı canım kızın varlıklı olup olmaması? Boş ver oğlum sen babanı. Anlat bakayım. Hakikaten kimmiş bu kız? Vallahi hakkında bildiğim tek şey adının Pakize oldu. Lakin esnaftan biri ablasıyla yaşadığını ve asil bir aileye mensup olduklarını söyledi. Asilmiş. Maşallah, maşallah. O halde yarın oturdukları eve bir ulak gönderip ablasıyla kızı bize kahve içmeye davet edeceğim. Madem oğlumuz bu kızı izdivaç yapmak isteyecek kadar çok beğenmiş. Beğendim. Beğendim. Çok beğendim validem. Sağ olun. Çok iyi düşünmüşsünüz. Oh. Afiyet olsun. Hadi inşallah, inşallah. Abla, sofra hazır. Hadi gel yemeğimizi yiyelim. Küs müsün bana? Abla. Ama sen böyle yüzün asınca ben çok üzülüyorum. Hadi gel yemeğimizi yiyelim. Hadi bana küstün. Ama sofraya küsülmez, günah. Hadi gel. Hadi. Buyurun prensesim. Ne güzel sofra hazırlamışsın. Payitahta ilk geldiğimizde senin bana hazırladığın sofralar gibi. Abazya'daki sofralarımız gibi. Benim artık ne hevesim ne de umudum kaldı. Çabalamaktan yoruldum. Asla dönemeyeceğiz eski günlerimize. Bu gece sana kendini eski günlerimizdeki gibi hissettireceğim. Çok özel yemekler hazırladım. Yoğurt çorbası, barbunya ezmesi, darı pilavı ve karayemiş suyu. Eldeki malzemelerle bu kadarını yapabildim. Hepsi çok güzel, çok lezzetli gözüküyor canım kardeşim. Biliyor musun? Yarınki baron ve baronesin daveti için kendime Hint kumaşı ve ipekten elbise diktirdim. Baron ve barones? Elbette. Ailecek gideceğiz değil mi? Annem, babam, sen ve ben. Her zamanki gibi bütün gözler üzerimizde olacak. Sen piyano çalacaksın. Vivaldi. Herkesi büyüleyeceksin. Ben her zamanki gibi ailemizin ve bizim dedikodumuzu yapan herkesi susturacağım. Basya prensini devireceklermiş. Kızlarını payitahta kaçıracaklarmış diye herkesi susturacağım. Böyle bir şey yok, yalan diyeceğim. Biz hiçbir yere gidemeyiz. Kafkas dağlarının rüzgarını hissetmeden yaşayamayız biz.
Senin idamının mukadder olduğu anda bir karar verdim evladım. Bu hadiselerden evvel bize gelen jurnaller vardı. Ne jurnali hünkârım? Payitahtta kim olduklarını bilmediğimiz bir çete var. Parvus'u sizin gözlerinizin önünde şemsiyeleri açıp kaçıran da bu teşkilat. Gelen jurnallerden devletin zabiti bunların izini süremiyor mu? Hayır. Neden? Bir kısmının ucu sefaretlere çıkıyor. Bir kısmının ucu duyunu umumiyeye dayanıyor. Bir kısmınınsa kim olduğunu bilmiyoruz. Müsaade edin bunların üzerine gideyim hünkârım. Seni bu yüzden ölü gösterdik evladım. Bunlarla mücadele edebilmek için devletle bağı olmayan birisi lazım. Ancak devletle bağı olmayan bu işlerin üzerine gidebilir. Bu da sen olacaksın. Bu yüzden artık ölü bilineceksin. Bu yüzden adın Meyyit oldu. Nasıl savaşacağım? Yek başıma mı? Seni Fehim Paşa ile tanıştıracağım. Namını duydum. Lakin tanımam. Kimdir Fehim Paşa? Devletin vazifesi her yerde olmak, lakin her yerde görünmemektir. Bu devletin tekkelerde, esnaf localarında, hastanelerde, hanımların arasında, sokaktaki kabadayılar arasında bile adamları vardır. Fehim Paşa da bizim paşalarımızdan. Lakin işi sokakları emniyette tutmaktır. Kimsesizlerin babasıdır Fehim Paşa. Devletini seven Külhan Beylerini himaye eder. Payitahttaki çakallar Fehim Paşa'dan çekinir. Biz ona itimat ederiz, o da bize itimat eder. Fehim Paşa bana itimat eder mi? Bizim itimat ettiklerimizden o da emindir evladım. Bundan böyle adın Meyyit olarak bilinecek. Yaşadığını Fehim Paşa, ben ve Söğütlü bilecek. İşini çok ortalarda gözükmeden yapacaksın. Seninle irtibatı Fehim Paşa ve Söğütlü üzerinden sağlayacağım. Bu jurnalleri peyderpey Fehim Paşa bize gönderdi. Fehim Paşa gelene kadar tüm bu jurnalleri ezber edeceksin. Payitahtta usulsüz işler yapanlar, silah ticareti yapanlar, afyon ticareti yapanlar, şehrin ahlakını bozanlar. Hepsi senin peşinde olduğun ve koruduğun şey payitaht olacak. Evladım, Tahsin Paşa odasında mı? Evet paşam. Evet paşam da nedir? Bundan sonra bana evet Sadrazam Paşam diyeceksin. Aferin. Buyurun. Tahsin Paşam. Mahmut Paşam, hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olunuz, sağ olunuz. Tahsin Paşam, Tahsin Paşam. Duydum. Hakkımda soruşturma başlatmışsınız. Merak edilecek bir durum yok. Biliyorum canım, biliyorum. Ben iş uzamasın diye size mal beyanında bulunmaya geldim. Evet. Buyurun. Mahmut Paşa, biz de sizi tetkik ettirdik. Elbette. Evet, beyan edecek malınız yok. Allah tekrar helalinden kazanmayı nasip etsin. İnşallah Tahsin Paşam cümlemize inşallah, inşallah. Mal da yalan, mülk de yalan. Hem biz bu tür şeylerden maddiyat bekleyecek insanlar değiliz. Doğru, doğru. Ben size manevi derecesi yüksek bir görev tevdi edileceğini bekliyorum. Elhamdülillah, elhamdülillah. İnşallah, inşallah Allah'ım. Ağzınız bal yesin Tahsin Paşam. İnşallah, inşallah. Nasip tabii. Nasip. Mahmut Paşa'nın sadrazam olması işimize gelirdi. Sadrazamla Abdülhamid'e olan dostluğu sayesinde yaklaştı. Saraydan çok büyük tokat yemeden asla bize çalışmaz. Hak ediyordu ama.
katli rical başladı. Bir adamın makam mevki hak etmesi için bize çalışması şart. Sen Murat'ı aldın. Şimdi de Mahmud'u alacağız Abdülhamid'in elinden. Bu güçlü zinciri koparıp atacağız. Evet kızlar. Bu yemeği hasta çocukların tedavisine katkıda bulunmak için tertip ettik. Paşalarımızın, sefirlerin hanımları, payitahttaki ileri gelen aileler davetlilerimiz olacak. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle hata istemiyorum. Seniha Sultan'ın talimatları bittiyse çıkabilirsiniz. Şimdilik bu kadar, çıkabilirsiniz. Yastasınız biliyorum. Lakin kendinizi iyi hissederseniz yemeğe siz de icabet edebilirsiniz Bidar kadın. Çok mesut olmalısınız. Benim haremimde beni yemeğe davet ediyorsunuz. Bu tertip için daha müsait bir vakit yakalayamazdınız. Haklısınız, sizin için pek de müsait bir vakit olmadı. Lakin siz de bilirsiniz. Hayır işlerinde beklemek olmaz. Elbette olmaz. Hem de haremin idaresinin ne kadar süreyle sizde olacağı belli değilken elbette bu yemeği bir an evvel tertip etmeniz gerekiyordu. Merak ediyorum. Bana olan kızgınlığınızın sebebi haremin idaresini aldığım için mi? Yoksa siz hain abinizin yasını tutarken böyle güzel bir hayır yemeği tertip ettiğim için mi? Size kızgın değilim. Öncelikle bunu bilin lütfen. Lakin şu anın da tadını çıkarın. Çünkü bir daha burada söz hakkınız olmayacak Seniha Sultan. Göreceğiz. Neden durdun abla? Nerede olduğumu hatırladım. Kimmiş? Bir ulak. Seniha Sultan yollamış. Seniha Sultan mı? Bizi evine davet ediyor. Hünkârın kız kardeşi bizi neden evine davet etsin ki? Payitahtta olduğumuzu belki de yeni öğrendi. Abasya prenseslerini tanımak istiyordur. Hadi hemen hazırlanalım. Çok güzel, çok şık olmalıyız. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Halil Rıfat Paşa'nın çok hizmeti dokundu memlekete. Sizce kim olur yeni sadrazam? Hünkârımız kimi münasip görürse o olacak. Siz olmak istemez misiniz? Kim istemez ki Karasu Efendi? Fakat Sait Paşa sadrazam ölünce hemen peyda oldu etrafta. Gerçi görevi kabul etmedi. Lakin ismi yeter. Mahmut Paşa da malum damat. Bizim şansımız çok az. Çok kahvenizi içtim. Hatırınız çok bende. Size bir teklifte bulunacağım.
sizi sadrazam yapacak yolları açabilirim. Aman Karasu Efendi. Nasıl olacak o iş? Sizi biriyle tanıştıracağım. Ufak tefek istekleri olacaktır. Eğer vazifeyi kabul ederseniz ne âlâ. Sadaret kapıları ardına kadar açılır. Yok eğer kabul etmezseniz susarsınız. Ne beni ne de tanıştırdığım insanı hatırlarsınız. Açık konuşacağım. Eğer bu söylediklerim sır olmaktan çıkarsa ölürsünüz. Bahsi geçen makam çok büyük. Bazı tehlikeleri göze alabilirim. Gel Mahmut Paşa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hünkârım. Hakkınızda tahkikat yapıldı. Yeniden paşa olduğunuzdan beri maşallah tertemizsiniz. Öyle hünkârım, öyle. Hünkârım, ben zamanında işlediğim kabahatler yüzünden çok büyük pişmanlıklar duydum. Bundan sonra artık devletime, milletime yanlış yapamam. Öyle gözüküyor. Paşa olduktan sonra malınızda, mülkünüzde bir artış olmamış. Hatta el konulan mallarınız iade edilmemiş. Hünkârım, benim malla, mülkle bir işim olmaz. Benim artık tek arzum devletime en üst kademelerde hizmet verebilmektir. Allah'ım mührünü basıyor. Sadrazamlık makamını bana veriyor. Allah'ım şükürler olsun Allah'ım. Buyurun paşa. Sağ olunuz. Hünkârım, bu vazifeyi layıkıyla yerine getireceğimden emin olabilirsiniz. Ne vazifesi paşa? Mali durumunuzun kötü olduğunu görünce el konulan mallarınızı iade ettik. Bir de şahsi servetimden size bir arazi bağışladık. Allah ömürler versin hünkârım. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Hünkâr, bu tahkikatı sadrazamlık makamı için yaptırdığımızı sanırdım. Doğrudur paşa. Lakin Parvus gelip İngilizlerin, Rusların ve Fransızların Mahmut Paşa'yı sadrazam olarak görmek istediklerini söylediğinde işler değişti. Biz kafirin menfaatine iş yapmamayı doğru bildik hep. Daha derin bir tahkikat yapmak elzem. Fadıl Usta, yarınki davette hiçbir eksik istemiyorum. En güzel yemeklerini hazırla paşalarımızın eşleri için. Aman ağızlarına laf vermeyelim. Emredersiniz sultanım. Siz hiç merak buyurmayın. Bidar Sultan'a yemek listesini gönderttim zaten. Listeyi Bidar Sultan'a göndermenize lüzum yoktu. Malumunuz harem işleriyle artık ben alakadar oluyorum. Bu davette benim sorumluluğumdadır. Ben alışkanlık işte. Bir kusurumuz olduysa affedin sultanım. Neyse, dediğim gibi bu davette hiçbir kusur istemiyorum. Sen merak etme halacığım. Ben Fadıl Usta'ya yardım ederim. Birlikte çok güzel yemekler yaparız. Olur mu Fadıl Usta? Emredin sultanım. Siz yeter ki emredin. Eğer senin elin değecekse eminim hepsi çok lezzetli olacaktır. Ben tek tek tatlarına bakar denetlerim sizin için. Bu harika olur benim fıstıklı lokumum. Şimdi gönül rahatlığıyla buradan ayrılabilirim. Evimde ağırlamam gereken konuklarım var. Sen git halacığım. Burası Fadıl Usta ile bana emanet. Tamam canım. Kolay gelsin size. Dediklerimi sakın unutma Fadıl Usta. Emredin sultanım. Sana çorba getirdim. Bir şey istemiyor canım. Sağ ol. Ama ilaçlarını içebilmen için yemen gerekiyor.
Ben yardım ederim. Bırak tamam. Ben hallederim. Bu oyuna daha ne kadar devam edeceksin? Bana bir yabancıymışım gibi davranmaya daha ne kadar devam edeceksin Kemalettin? Buraya benim için geldiğini biliyorum. Aklım benden ne kadar uzak durmak istese de kalbine yenildin. Benim yanımda olmak istedin. Buraya vazifeli geldiğimi daha önce size söylemiştim. O halde niye sen geldin? Neden bir başkası değildi? Çünkü yanımda olmak istedim. Çünkü benim burada olduğumu biliyordun. Vazifeyi ben seçmedim. Hünkârımız verdi. Sırf bu nedenle bir oyun tertip edildi ve ben paşalıktan azledildim. Bu eve gelmeyi kabul etmem hataydı. Gitmem gerek. Lütfen. Sana söz veriyorum, bize dair tek kelime etmeyeceğim. Yeter ki kal. Hatice? Ne oluyor? Kemalettin Paşa gitmek istedi. Ben de ona henüz iyileşmediğini, istirahat etmesi gerektiğini hatırlatıyordum. Size daha fazla yük olmak istemedim. Ne yükü paşam? Payitahta dönene kadar bizimlesiniz. Ayakta kalmayın. Peki. Karasu Efendi bana bir teklifiniz olduğunu iletti. Sultanımıza düşmanlığınız bu kadar aşikarken sadaret makamının yolunu bana açabilecek misiniz Bay Parvos? Bunu yapacak gücümüzün olmadığını düşünseydin buraya gelmezdin. Bize sadık olacağınızdan emin olmalıyım. Karasu Efendi de iyi bilir. Bana yapılan yardımları asla karşılıksız bırakmam. Ama benim sadrazam olmam için hiçbir emare yok. Mahmut Paşa hakkında tahkikat başlatılmış. Ona tevdi edilmesi yakındır. Biz de fikrimizi Mahmut Paşa lehine beyan ettik. O halde Mahmut Paşa'nın makama gelmesi imkansız. Sizin aşikar desteklediğiniz biri asla hiçbir makama gelemez. Bu Mahmut Paşa'yı dışarıda bırakır. Ancak benim sadrazam olmam için yeterli değil. Hakkınız var. Tek meziyetiniz Karasoy ile olan dostluğunuz. Bu da mühim bir meziyet tabii. Nedir bu? Sana sadrazamlık için meziyet katacak evraklar. Bulgar topraklarında ekilen afyonun cetvelleri, toplanan hasatla ekilen hasat arasında epey fark var. Neden verdiniz bunları bana? Bulgar köylüler kaçırdıkları afyonu morfin ve heroin tüccarlarına satıyorlar. Karşılığında da silah alıyorlar. Elindeki kağıtlarda vesikaları. Bu bana sadaret mührünü getirebilir. Biz üzerimize düşeni yaptık. Sıra sizde. Müsaadenizle. Benden beklediğinizin çok daha fazlasını göreceksiniz. Bu vesikalar ortalığı epey karıştıracak. Vesikaların hepsi sahte.
Neden sahte vesika verdiniz? Bulgar köylüleri afyon ekiyor. Bunu ilaç şirketlerine satıyorlar. Bu zaten kanuni. Ama Abdülhamit, İzzet'in verdiği jurnalle afyon ekimini yasaklayacaktır. Hem İzzet sadrazam olacak hem de Bulgarlar ayaklanacak. Ezber ettin mi? Bir sürü birbiriyle bağ olmayan hadiseler, adi vakalar. Zaptiyelerin alakadar olacağı cinsten. Biz bunların arasında bir bağ olduğuna kaniyiz. Bütün bunların emrinin tek bir yerden çıktığını düşünürüz. Senin işin bunları bulmak olacak. Vay 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 vay. Hünkârım. Buyur Fehim Paşa. Uzun zaman oldu sizi görmeyeli. Fehim Paşa'mız yeddi esrardır. Hem görünür hem görünmez. Cürmü bilinir, kendi bilinmez. Gönderdim jurnaller. Hünkârım, bence bu olayların arasında kesinlikle bir bağ var. Daha dün bile şaşılacak derecede bir hadiseyle karşılaştım. Neymiş o? Anlatınız. Efendim, adamlarımdan birisi kriz geçirmiş. Bir cinnet hali gibi. Sordum, soruşturdum, bir ilaç kullanıyormuş. Adı da heroin. Hasılı kelam takip ettirdim, bir eczaneden temin etmiş. Çocuğu arsız yapmış, aklını başından almış. Alışıldığı vakitte bırakması imkansız. Morfinin bir ileri safhası. Afyon krizinin biraz daha büyüğü gibi. Ayrıca Teşrin Evvel'in 13'ünde 3 kişi cinnet geçirmiş halde halıcı Hilmi Efendi'nin dükkanına saldırmışlar ellerinde bıçaklarla. Halıları paramparça etmişler, dükkanı da soymuşlar. En sonunda Hilmi Efendi'yi öldürmüşler. Arz ederim efendim. Bana sorarsanız bu hadiselerin arasında kesinlikle bir bağ var. Gerçi zabitlerimiz işi takip ediyor ama bir sonuç çıkması imkansız gibi. Çünkü adamlar çok teşkilatlı çalışıyorlar. Her hadisenin sonunda dandun. Sizi de bu yüzden çağırdım. Ben de o kanıya vardım. Meyyit Efendi. Nasıl isim? İsmi biz koyduk. Ölene isim koymak kolaydır paşa. Ses etmez. Ne isim verilirse kabul eder. O artık bir ölü paşa. Kendisi benim hafiyelerimdendi. Herkes öldü biliyor. Siz hariç herkes öyle bilecek. Bundan böyle sizin yanınıza yerleşecek paşa. Yol gideceksiniz. Meyyit Efendi, Fehim Paşa senin bilmediklerini bilir, duymadıklarını duyar. İsteğimiz karşımızda olan bu kirli çeteyi çökertmeniz. Madem ipin ucunu yakaladınız Fehim Paşa, oradan başlayınız. Bu heroin meselesinin üzerine gideceksiniz. Bu adamlar kimdir? Emirleri kimden alıyor öğreneceksiniz. Gertrud Belden. Sen Fehim Paşa'yı tanıyor musun? Hayır. Bel bizden onunla ilgilenmemizi istiyor.
Fehim Paşa Belin ajanlarına musallat oluyor. Ona teşekkür borcunuz var. Ödemek isterseniz Fehim Paşa'nın işini bitirmeniz kafi. Dostumuzun keyfini kaçıran kimmiş öğren. Sonra da işini bitir. Müsaadenizle. Buyurun, buyurun. Tam temiz bir sayfa açmıştım Tahsin Paşa. Devletimin menfaati dışında zerre bir icraatte bulunmamıştım. Şimdi size soruyorum. Bana bu yapılanlar reva mıydı? Neden Tahsin Paşa? Mahmut Paşam, benim şahsi fikrimi soruyorsanız ben de sizin sadrazam olmanızı bekliyordum. Sağ olun. Lakin Parvus gelmiş. İngilizlerin, Fransızların ve Rusların sizi sadrazam olarak görmek istediklerini bildirmiş. Parvus. Parvus. Öyle ya. Neden benim sadrazam olmamı istesinler ki? Devletinin yanında bir Mahmut Paşa onlar için kabus olurdu. Öyle ya. Ama Tahsin Paşam, göreceksiniz. Ben onlara yapacağımı biliyorum. Gel. Buyurun İzzet Paşa. Tahsin Paşam, çok mühim vesikalar buldum. Hemen hünkârımıza sunmam lazım. Hünkârımız bu vesikalar nedeniyle bizi takdir edecektir. Sen ne vesikası sunacaksın Allah aşkına İzzet Efendi? Ne vesikası sunacaksın? Sen senelerce yat. Gelenden rüşvet al, gidenden rüşvet al. Ondan sonra sadarat makamı boşaldığı zaman ortaya çık en mühim işlere sen bak. Sus Allah aşkına, sus İzzet, sus. Kusura bakmayınız Tahsin Paşam. Bu adamı görünce benim sinirlerim boşalıyor. Müsaadenizle. Müsaade sizin Mahmut Paşam. Buyurun. Ben geldiğinizi haber vereyim sultanımıza. Sultanım, beklediğiniz misafirler geldi. Apasya prensesleri Efsun ve Pakize Hanım'mış. Sabahattin'in gönlüne düşen kız bir prenses miymiş? Ben bu fotoğraftakini tanıyorum. Pazarda görmüştüm. Oğlum Sabahattin. Baktığınız fotoğraf oğlum Sabahattin'in fotoğrafı. Davetimi kabul edip buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturalım lütfen. Doğrusu Abhazya prensesleri olduğunuzu bilmiyordum. Çok memnun oldum. Onun için çağırmamış mıydınız bizi? Bilseydim elbette onun için de çağırırdım. Lakin sizin güzelliğiniz, zarafetiniz dillere öyle bir destan olmuş ki... bir de kendi gözlerimle görmek istedim. Daha yeni geldik payitahta. Henüz kimseyle tanışmadık. Onun için bilmiyorsunuzdur bizi. Muhakkak. Lakin artık tanıştık. Sık sık görüşürüz. Mesela yarın sarayda hasta çocuklar için bir yardım yemeği tertip ediyorum. Siz de katılmak ister misiniz? İsterdik, lakin böyle bir yemeğe katılmamız mümkün değil. Hasta çocuklara yardımımız dokunacaksa...
Yarınki geziyi başka güne erteleyebiliriz Pakize. Hayır yapma fırsatını kaçırmak istemeyiz biz. Güzel. O zaman müsaade ederseniz oğlum Sabahattin sizi evinizden alıp saraya kadar eşlik etsin. Hem bu sırada payitahtı da gezme şansınız olur. Olabilir. Pakize de ne zamandır istiyordu. Geziyi ertelediğimiz için müteessir olmayacaktır. Kızım, hadi bize şerbet getir de şöyle ağzımız tatlansın.